Herkese merhabalar değerli Forward TV izleyicileri. Bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Tabii bu arada bir ara tatil sürecine girdi eğitim kurumları. Ara tatil sürecine girmeleri itibariyle de tabii ki herkes belli bir anlamda yaz döneminde olmasa bile en az o kadar bir tatil planı yapanlar olmuştur. Veyahut tatilini evde geçirecek olanlar için aslında hem bir tavsiye niteliğinde çekiyorum bu videoyu hem de bir ön okuma, e, ön değerlendirme olarak çekiyorum. Bir dizi hakkında yine evet 18 Ocak'ta Netflix platformunda bütün dünyada aynı anda eş zamanlı olarak yayına giren bir diziden bahsedeceğim. Dizinin ismi Kübra değerli izleyenler. Yani tatil planını evde yapanlar veya yolda da bunu bir şeyler izleyerek sürdürmek isteyenler için bence dizi izlenmeye değer bir dizi ama şunu belirtmekte fayda görüyorum. E, Hem gerilim bir parça aksiyon var ancak dikkat gerektiren, satır aralarını iyi okumak gerektiren bir dizi. O yüzden sakin ortamlarda en azından arka plandaki gürültüler itibariyle dikkatli olunması gereken ortamlarda izlemekte fayda var dedikten sonra efendim dizinin içeriğine geçmek istiyorum öncelikle. Afşin Kum'un aynı isme sahip romanından uyarlanan dram ve gerilim dizisi az önce belirttiğimiz gibi. Bu türlerde yani bu türlere hitap eden bir dizi kendi halinde genç ve mütevazı bir adam olan Gökhan'ın telefonuna bir takım gizemli mesajların gelmesiyle başlıyor. Tabii Gökhan bir sanayi ortamında çalışan birisi. Kenar mahalle, taşra diye tarif edebileceğimiz ya da taşra demeyelim, taşra biraz daha böyle merkez dışı oluyor ama kenar mahalleler diye hitap edebileceğimiz, tarif edebileceğimiz yerlerde yaşayan, kendi yağıyla kavrulan, e, orta sınıf veya işte onun bir tık altı arasında gidip gelen bir karakter. Ancak geçmişinde önemli bir olay var. Tabii ki Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı bir baş karakter bu. E, Nedir geçmişteki olay? Askerlik sürecinde terör örgütünün baskınıyla veya bir terörist baskınıyla pek çok arkadaşı gözleri önünde şehit olmuş. Kendisi de bu çatışmadan kıl payı kurtulabilmiş bir karakteri canlandırıyor e, burada. Tabii Gökhan İstanbul'un arka mahallelerine dedik yani burada yaşayan hayatını aşkıyla evlenmek için hayatının aşkıyla evlenmek için yaşamının yoluna koymaya çalışan birisi. Tabii böyle bir düzenli hayat içerisinde giderken birden bire kendisine onun farklı olduğunu hissettirecek mesajlar almaya başlıyor ki hatta bir sahnede sevgilisiyle yani Merve ile bir aradayken e, Kübra isimli birinden mesaj geliyor. Kendisine farklı olduğunu hissettiriyor. Sen farklısın diyen bir mesaj geliyor. Sevgilisi ilk başta bundan şöyle şüpheleniyor. Acaba başka birisi mi var? Oysa burada Gökhan mütedeyyin bir insandır. Onun mütedeyyin olmasının sebebi de daha doğrusu varsa bile içindeki mütedeyyinlik bunu artıran askerde başına geçmişteki gelen o terörist baskını o baskından sonra daha mütedeyyin işte günah gördüğü veya haram gördüğü veya İslam'ın emir ve yasaklarının içerisinde daha dikkatli olmaya çalışan bir karakteri canlandırıyor. Bu anlamda mütedeyyinliği de artmış bir insan. Ama bu mütedeyyinlik onu aynı zamanda bir uygulamaya dahil ediyor. Yani bir telefon uygulamasına dahil ediyor. Oradaki telefon uygulamasında e, işte İslami konularda, dini konularda yazışmalar yapılıyor. Ancak Kübra'nın buradaki sorusu aslında sosyal medya anlamında çok önemli bir sorunu da ortaya koyuyor. Çünkü böyle internet siteleri var. E, Merve'nin sorusu Kübra ile ilgili yani sevgilisi Merve'nin
Kübra isimli gelen kişiden ondan gelen mesajdan e, şüphelendikten sonra kurduğu bir cümle var. Diyor ki kim bu Kübra? O da diyor ki tanımıyorum. Yani ben de bilmiyorum. Hiç yüz yüze görüşmedim. Birlikte tanıyacağız diyor. Kendisine sen farklısın diye mesajlar atıyor Gökhan'a. Merve de bu işten tabii her kadın gibi şüpheleniyor. Ve diyor ki ne iş bu diyor. Nereden çıktı bu diyor. Ya diyor, bu diyor uygulamadan birisi diyor. Yani bu uygulamada bir sürü insan var diyor. Dini konular konuştuğumuz bir uygulama diyor. O da oradan bana yazmış diyor. Tanımıyorum deyince sevgilisi Gökhan'ın sevgilisi şöyle bir aslında sanal bağlamda sosyolojik tespit içeren bir cümle kuruyor. Çok hoşuma gitti o. Diyor ki ne iş ya diyor siz diyor orada diyor Allah kitap aşkına birbirinize mi yürüyorsunuz? Allah kitap aşkına birbirine yürünen çeşitli siteler var biliyorsunuz gerçek hayatta da. İsimlerini zikretmeyeceğim çünkü cevap hakkı doğar diye. Evlilik işte yani dini bağlamda evlilik, tanışma siteleri gibi. Bunlara bu şekilde bir tanımlama getiriyor. Bu bir tespittir yani bir yerde. Ve bunun ardından olaylar gelişmeye başlıyor. Enteresan bir şekilde gelişmeye başlıyor. Uygulamadaki kişi Gökhan'ın hayatına dair, onun hayatındaki ayrıntılara dair, sevgilisine, işte babasının ölümüyle ilgili kardeşinin hissettiği suçluluk duygusuna varana kadar e, çeşitli şeyleri Gökhan'a hissettirmeye başlıyor. Burada dizinin senaryosunu anlatmayacağım. Spoiler içermiyor arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. E, ve tabii belli kesitler üzerinde değerlendirmesini yapacağım. Ve bu mesajlar çeşitli ayetlerin farklı şekilde yorumlanmasıyla devam ediyor. Tabii bu yorumlanma, çeşitli ayetlerin yorumlanmasıyla devam eden mesajlar merhale merhale Gökhan'a onun seçilmiş bir kişi olduğunu hissettiriyor. Önemli bir kişi olduğunu hissettiriyor. Gökhan tabii bundan endişe duyuyor. Ya diyor kendimi ben bir halt zannetmeye başladım diyor yakın çevresine ama bu atmosferden kurtulamıyor. Kurtulamayınca tabii belli bir süre sonra artık Gökhan da inanmaya başlıyor. Çünkü öyle delillerle geliyor ki mesajlar. Yani Gökhan hayatına dair her şeyi biliyor. Bu mesajı gönderen kaynak aynı zamanda gelecekte olacağı dair her şeyi bildiriyor. Ve üstelik televizyon ekranında veya çevresindeki bir başka kişinin sözüyle o mesajı birbirine denk getirerek bütün tesadüfleri bir araya denk getirerek bir cümle içerisinde geleceğe dair mesaj veriyor. Tabii durum vahim bu anlamda. Zaten geçmişiniz yaralı, aile içinde büyük yaralar var, kardeş bunalımda, Ee, yani zararlı alışkanlıklara varana kadar bunalımda e, aile büyük çöküntüler yaşamış. Siz bir olayın travması içindesiniz ve birileri size böyle bir mesaj göndererek sizi bir şeylere hazırlıyor. Tabii bu hazırlık zamanla Gökhan'ın e, vesile olduğu yani Allah'ın kendisini vesile kıldığını düşündüğü olaylara müdahalesi ve yardımlarıyla toplum içerisinde önemli bir etkiyle sonuçlanıyor. Bu önemli etki zaman içerisinde artık kendisine taraftar toplamayla şekilleniyor. Çok önemli bir olayı haber veriyor ki aslında bu da önemli. Hep sık sık konuşulan elektrik kesintisi, elektriklerin hayatımızdan bir süre çıkacağı öngörüsü veya senaryosu üzerine de bu dizide önemli göndermeler var. Konuyla ilgilenenler, komplo teorileriyle ilgilenenler bu diziyi mutlaka bu bağlamda izlesinler. Tabii bunun dışında değerli dostlar, e, Gökhan artık inanmakla birlikte çevresini de seçilmiş olduğuna inandırıyor. Kendisinin bir peygamber olmadığını ama yaratıcı tarafından seçildiğini, yaratıcının çağdaş yöntemlerle kendisine bir anlamda vahiy demesek de işte ilhamda bulunduğunu söylemeye başlıyor. Olaylar bu şekilde ilerliyor. Tabii roman olarak da senaryo olarak da şöyle düşünmek mümkün. Burada çok önemli bir isim var. Bu ismi yani daha doğrusu çok önemli bir figür var.
karakter var. Karakter diyemem ama tip, yani tam bir ayrıntısına girilmemiş önemli bir karakter. Bir imam karakteri var arkadaşlar. O imam karakterini çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Burada imam karakteri Kur'an'a ve mantığa yaklaşarak Gökhan'ın içerisinde bulunduğu durumu e, hem rasyonel perspektiften hem de Kur'an perspektifinden sorgulayıp e, bir anlamda mihenge vuruyor. Ve diyor ki bak, bu işte bazı diyor tesadüfler üst üste geliyor. Diyor ki dediğinde ona algıda seçicilik örneği veriyor. Tam bir ideal imam tipi. Yani psikolojiyi bilen, psikanalizi bilen ve Kur'an'a çağdaş manada vakıf bir imam tipi. Bu imam içinde bulunduğu durumun psikolojik olabileceğini ve kendisine gelen bu mesajların ve öngörülerin bir teknolojinin eseri olabileceğini hissettiriyor ona. Bir anlamda izleyicinin e, şöyle diyebilirim, egosu veya yer yer Kur'an açısından baktığımızda da süper egosu durumunda bir hal, bir konumu temsil ediyor imam orada. E, O yüzden çok hoşuma gitti. Özellikle imamın tespitleri ve uyarıları. Diyor ki Allah istediğini üstün kılar diyor. Ayette bu var diyor Kur'an'da. İmamın cevabı çok güzel. Allah'ın kimi üstün kılacağı ve kimi altta bırakacağı belli olmaz ve bilinmez anlamında güzel bir tespitle meseleyi götürüyor. Tabi burada hem imam hem senaryonun e, iletisi arasında şunlar var. Yani bizdeki o e, evliyalık e, algısı, yani sadece bizdeki derken içinde bulunduğumuz coğrafyadaki inançlarda hakim olan İslam dini olabilir. Tabii bunun şemsiyesi İslam dini içerisindeki evliyalık algısı, okuması diyebileceğimiz her mezhepler tarafından eren evliya e, algısı vardır. Yani Kur'an'dan türetilmiş, daha sonra da tanrısal, Kur'an'da olmasa da tanrısal üst makamlı anlamlar yüklenmiş. Daha sonra da sınıfsal olarak bir tarife doğru gitmiş bir evliyalık kurumu var. O da bize nereden geliyor? Tabii e, Hristiyanlıktaki azizlikten veya Yahudilikteki başka bir işte ilim adamı ya da haham kavramları etrafında seçkin sınıf algısından bize bir manada geçmiş bir evliyalık sınıfı oluşmuş kafalarda. Böyle bir algı oluşmuş. Oysa e, evliya dost anlamına gelir biliyorsunuz. Meselenin uzmanları da bunu bu şekilde söylüyorlar. Yani bunu e, davet ettiğimiz, yayına davet ettiğimiz çok uzman bu konuda söylemişti bu meselelerle alakalı tespitlerini. Evliya demek yaratıcıdan tarafa, yani Allah'ın indirdiği son dinden tarafa tavır alan, bu dine inanan ve bu dinin gereklerini yerine getirmeye çalışan herkes evliyadır. Yani Kur'an'ın algısına baktığımızda, çünkü dost demektir. Taraftar demektir. Savunan, koruyan anlamına da gelir bir yer. Yani bu inancı savunan, bu inancı benimseyen e, ve değerli kabul eden herkes, yani bir anlamda La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkes evliyadır. Dosttur, taraftardır bu işe anlamında Kur'an evliyayı alır. Ama bizde de daha sonra işte hahamlık gibi, rahiplik gibi, işte azizlik gibi bir sınıfmış gibi algılandığını meselenin uzmanları söylüyorlar. Ben söylemiyorum. Ama benim de şu ana kadar ki yani kendi branşım açısından edebiyat, felsefe ve sosyoloji bağlamında yaptığım Kur'an okumalarında da benim anladığım o. Neticede bu meseleleri açıkça şunu söylemek isterim. Temasta olduğum çok değerli bir felsefeci var. Bunu hem Kızıl Goncalar dizisi bağlamında hem de bu dizi bağlamında çeşitli alt başlıklara ayırarak
meselenin uzmanlarıyla bu meseleyi kritiğe tabi tutabileceğim, bu dizileri kritiğe tabi tutabileceğimi düşünüyorum. Bununla ilgili de hem ilahiyatçı hem de felsefeci akademisyenlere de müracaat edeceğiz kanalımızda, bilginiz olsun. Şimdilik ben şöyle bir yüzeysel olarak en azından dizinin önemine dikkat çekmek için hem de böyle ucuz aşk entrikalarıyla dolu işte veya alemin birbirine yürüdüğü, kimin elinin kimin cebinde belli olmadı. Senaryolardan bıkmış, bunalmış. Çok güzel, teknik açıdan mükemmel olmasına rağmen, hani bizim kültürümüzden içinde bir şeyler bulunmayınca o da insanı bir yerde sıkıp bunaltan yabancı dizilerden yorulmuş. Veya ne bileyim sürekli bir LGBT propagandası yapma çabalı yabancı yayınlardan bunalmış insanlar için bir nefes alma yeri bu dizi bu bağlamda. O yüzden izlenmesini tavsiye ediyorum. İzleyenler de konuyla alakalı tespitlerini yorumlara yazarlarsa memnun oluruz. Biz de onlardan bir şey öğrenmiş oluruz. Hem o yorumları daha sonra e, bu konular üzerine yani teolojik merkezli diziler, Kızıl Goncalar, Kızılcık Şerbeti, Kübra ve benzeri diziler üzerinden değerlendireceğim konuklarıma soru ve tartışma başlığı olarak yöneltme imkanına da bir manada sahip olmuş oluruz diye düşünüyorum dedikten sonra değerli dostlar, bu arada tabii şunu da belirteyim, konuları genel tutmamdaki sebeplerden birisi de şu: artık yayınlarımız, videolarımız otomatik olarak sadece İngilizce değil, Arapça, Fransızca ve İbranice olarak da izlenebiliyor. Dünyanın her yerinde izlenebiliyor. O yüzden tabii sizlerin desteğiyle içeriklerimizin daha farklı yerlere gitmesi gerekiyor. O yüzden atacağınız bir like bizim için önemli. Bir beğeni bizim için önemli. Aynı zamanda yorumlar bizim için önemli. Videolarımızı beğendiyseniz lütfen dostlarınızla çeşitli vasıtalarla paylaşınız. Bu anlamda bizim için hani bencil olmayalım. Beğendiysek dostlarımıza da ulaştıralım videolarımızı. Paylaşalım. Bu vesileyle şunu da belirtmek istiyorum. Bu videonun altında e, video yayınlandığı zaman göreceksiniz. Telegram linkimiz, davet linkimiz var. Telegram grubu oluşturuyoruz orada. WhatsApp davet linkimiz var. Oraya da dahil olabilirsiniz. Kimliğinizi gizleyerek dahil olduğunuzda zaten WhatsApp'ta kimliğiniz gözükmüyor WhatsApp kanallarında. Ama Telegram'da siz kimliğinizi gizleyerek dahil olursanız kimse sizi görmez. Yani zaten görülmezsiniz bizim listemizde olmadığınız için, ama bu endişelerinizi de gidermek adına bunu söylüyorum. Ha, o gruplarda neler yapacağız? Bu gruplarda artık önümüzdeki haftalarda ve aylarda davet edilecek konukları, sanatçıları, konuşulması istenen konuları sizlerin de tavsiyesini ve yorumlarını alarak daha yakın temas içerisinde bir etkileşim halinde ve üstelik biliyorsunuz artık shorts video olgusu var. Bu videolarla biz son dakika haberlerini geçiyoruz, son dakika gelişmeleri geçiyoruz. Önemli olayları anında sizlere geçiyoruz. Hatta yeri geliyor bazen ulusal kanallardan da hızlı olabiliyoruz ki Türkiye'de mesela Birleşik Devletler'deki darbe girişimini Türkiye'de ilk duyuran kanal bizizdir. Bunu da belirteyim, televizyon kanallarından önce. Hani bunlara daha kolay ulaşılabilirlik sağlamanız adına bu grupları oluşturduk. Bu kanalları oluşturduk. Bu aşağıdaki linklerden bu kanallara, e, diğer kanal sayfalarımıza da dahil olursanız etkileşim daha güçlü olur. Hem birbirimizden daha hızlı haberdar oluruz, hem sizin katkınız olur. Aynı zamanda içeriklerimiz daha çok kitlelere ulaşır diye düşünüyorum. Esen kalınız. Forward TV'de kalın. Bir başka programda görüşmek dileğiyle.